Selam, geldim. Herkese merhabalar. Mehtap Tarot kanalına hoş geldiniz. Evet, kartlarımı, askerlerimi gördüğünüze göre şimdi çok detaylı bir analiz yapacağız. Aklındaki kişi seni unuttu mu, seni özledi mi? Duygu durumu neler, şu an neler yaşıyor? Şöyle derin bir analiz yapacağız. Fakat kolektifin enerjisine niyet almadan önce senin alman gereken özel bir mesaj varsa hemen anahtar kartına bakacağız. Ne gibi bir mesaj alman gerekiyormuş? Hemen odaklan. Senin adına ben bir kart çekiyorum ve onu okuyacağız. Hadi bakalım. Detaylar ve sırlar geldi hayatım. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir diye özel bir mesaj geldi hayatım. Bence güzel bir başlangıç yaptı. Hanımlar beyler, videoya çok hızlı girdiğimi biliyorsunuz. O yüzden çaylarınız kahveleriniz hazırsa kolektifin enerjisiyle başlıyoruz efendim. Şimdi şöyle bir kişilik analizi yapacağız. Nasıl bir karakterle boğuşuyoruz, savaşıyoruz, şöyle bir bakacağız kimmiş bu kişi ve bakacağız nelerle uğraşıyoruz diye. Hadi bakalım, hızlı bir giriş yaptık yine. Bakalım kolektifin enerjisinde, kolektifin hayrına almanız gereken mesajlar neyse onları alalım istiyoruz hayatım. Şimdi zamansız bir açılımdır. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmayanlara sitem ediyorum. Şöyle abone ol butonuna basabilirsiniz. Hiç problem değil. Aslında çok kolay bir durum. YouTube'un algoritması değiştiği için bu da benim için birazcık da sorun oluyor. Videolarımın izlenmesi e, binlerde kalıyor. Aslında çok daha fazla abonem var ama onların keşfetine düşmekte problem yaşıyor. O yüzden videoyu beğenir ve beni takip ederseniz bana maddi manevi destekte bulunmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Çok uzatmadan lafı, haydi bakalım kolektifin en büyük hayrına zamansız bir açılıma niyet ediyorum ve almamız gereken cevaplar neyse şu anda onları almaya niyet ediyorum. Anahtar kartında araba. Bu ilişkide nasıl bir blokaj, nasıl bir güzellik ya da nasıl bir izlememiz gereken yol varmış bir bakalım. Evrensel mesajlarda neler var? Şartları zorlamak, gayretli olmak. Geçen videoda da bu çıkmıştı, değil mi? Evet, şimdi tanrıların yardımına bakalım karakter nasıl bir kişilik. Yani en azından bunu bilerek yaklaşırsın yani. Bilinçli ya da bilinçsiz zarar vermek karmaşa. Evet. Şimdi eril dişi kartlarının söylemek istediği duygularda ne varmış? Bundan da bir tane kart alacağım. Konuşmadıklarımız da gerçek değil mi? Bir naz niyaz durumu var burada. Peki ne hissediyor? Mutluluk, bahtiyar olmak. Buna fena halde kafayı takmış bir karakter var demek ki karşımızda. Peki karşımızda olsa bize bir cümle söylese ne söylerdi acaba aklındaki kişi? Sana olan arzularım var. Şimdi gördüğümüz üzere yine çok dramatik kartlar geldi mi? Bence geldi. Şimdi ilk önce tanrıların yardımında kişinin nasıl bir öze sahip olduğuna bir bakalım. Pardon. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde zarar vermek, karmaşa yaratmak. Bu onun usta olduğu bir durum olduğunu anlıyoruz. Peki
evren ve gezegenlerle alakalı böyle gizli mesajlarda neler var? Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak diye bir mesaj var. Demek ki kişi aynı tanrıların yardımındaki gibi, şu Minotaur kartındaki gibi birazcık kabalık, birazcık haşinlik enerjisine sahip bir karakter. Yani şartları kendi lehinde zorladığını anlıyoruz. Kendince radikal kararlar aldığını savunan bir karakter var. Peki, hayatın direksiyonuna kendisinin geçmesi gerektiğini sonunda anlayan bir karakter var. Neden dolayı? Sürekli mutlu olmak, bahtiyar olmak. Aslında duygu durumunda bunlar var. Fakat yaşattığı ve lanse ettiği durumlar sevgi ve şefkatten mahrum durumlar olabilir. Çünkü Minotaur kartının çok güçlü bir, nasıl diyeyim, enerjisi vardır. Bilinçli ya da bilinçsiz, o buna alışmıştır. Sadece kendi isteklerini alır. Sadece kendi düşündüğü, kendisi için mantıklı olan şeyleri alır diyebilirim hayatım. Duygu kartlarına geldiğinde konuşmadıklarımız da gerçek değil mi diye bir savunma mekanizması geliştiriyor. Yani aslında bunun kendi iç dünyasında karşı tarafın sadece onu anlamasını beklediğiyle alakalı bir durum olabilir. Sana olan arzularım var diyor ama bunları karşı tarafa lanse ettirirken eksiklik yaşıyor. Ama bakarsan iç dünyasında mutlu olmayı gerçekten isteyen, düşünen ve arzulayan bir karakter olduğunu düşünebiliriz. Şimdi güzelce 6 kartlık detaylı bir açılım yapalım. Bakalım iç dünyasında neler var. Yine hızlı bir giriş yaptım biliyorum ama bunu yorumlarda telafi ediyoruz. Bu ara birazcık yoğunluğum var. Birazcık böyle randevu yoğunluğum var. Gece 2.30-3'e kadar nöbetçi sağlık çalışanlarımız var. Mehtap abla birazcık boşluğumuz oluyor, sakinlik oluyor. Özel bakımı o zaman yapar mısın diye ve bazı istekleri oluyor sağlık çalışanlarımız, canlarımız bizim uygun olduğu şartlarda, onları engellemeyecek şartlarda onların da özel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım. Miftah kartıyla açılışımızı yaptık. İkiz Alev, neredeydin sen? Ne zamandır yoktun? Ve hemen akabine de kıskançlığı ekledi mi? Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Muharreke. Burada cadde üzerinde olduğum için zaman zaman böyle farklı sesler gelecektir. İdare ederseniz çok mutlu olur. Şimdi duygu durumunda biraz kültür çatışması yaşadığınızı söyleyebilirim. Akabinde sevgiden mütevellit doğan, sevgiden, çok yoğun sevgiden yaşanan bir kıskançlık ilişkisi, bir güven problemi. Nedense bunu karşı taraf çok fazla yaşamış ve sana da mutsuzluk olarak yaşatmış olabilir. Nedamet, mutluluk, geçmişin izleri, düşünmek, kıskançlık, mücrimiyet, ikiz alev ve kıskançlık kartları. Bu ilişkinin zor temelinde kıskançlık var, bakar mısın? Beklenti, kavuşmak, feza ve boşlukta hissetme, tutku, ihtiras, hoş geldin, kafa karışıklığı, hatıralar ve geçmişe özlem. Peki elementler, burçlar kartlarımızı alalım. Siz çok seviyorsunuz. Bu arada geçen videoda harfleri seçmiştim. Tekrar isterseniz seçebilirim onu da. Şurada telefonun altında kese var. Alayım onu da hemencecik. Risk almak. İletişim, sevgili ikizler, hoş geldin. Koç'tan hemen sonra geldi ve iki koçun arasında ikizler burcu kaldı.
Peki Terazi burcu hoş geldin. Çözüm yolları, Başak burcu sıkı çalışma ve Oğlak burcu sorumluluk artışı. Harika. Peki şimdi kehanetler kartlarına bakacağız. Dedik ya, yoğun bir şekilde duygu durumuna bakacağız. Bakalım özlemeye karşı bir işaret var mı? Duygu durumu neler? Onlara bakacağız. Hadi bakalım. İlişkide denge sağlanması. Sorumluluklar ağır basıyor. Mantık ve duygular arasında kalmak. İlişkiye inancın azalması. Arada bir küskünlük var. Bu aşkı gizle, kem gözlerden koru diye bir ibare geldi. Tarot kartlarını hemen şimdi seçeceğim. Şu keseyi alayım hemencecik. Tamam. Şimdi 5 tane harf alacağız. Bakalım aklındaki kişinin isminde, soy isminde bu harflerden var mı? P harfi. Bunlar da çok küçük. Yaklaştırmaya çalışıyorum kameraya ama çok küçüklermiş. E harfi geldi. Bakalım şöyle netleştirmeye çalışayım. Görmüyor bile kamera, bakar mısın? Hop. Diyarbakır'ın D'si geldi. Yine P geldi. Bu sayılır mı? Bence sayılmaz. P harfi çok geldi. Aa, ikinci D harfi geldi. Bunların ikisi de sayılmaz bence. R harfi geldi. 4. Bir tane daha çekiyoruz hemencecik. Ne kadar zor harfler geldi. Ve A harfi geldi. Evet, hanımlar beyler, hazırsanız başlıyoruz. Duygusal açılıma bakalım neler hissediyor, ne duygu durumunda. Ama önce tabii ki de tarot kartlarımızı seçelim. Oyalanmayacağım diyorum ya, kimsenin hakkına girmeyeyim, zamanı geçirmeyeyim diye. Böyle acele ettikçe bazı şeyleri unutuyorum, kusura bakma. Kolektifin en büyük hayrına bu bir özel açılım gibi olacak. Ne kadar zamansız olsa da tesadüf diye bir şey yok. Kadersel olaylara çok inanırım ve çok da yaşarım. Bu videoya ne zaman denk geldiysen alman gereken mesajlar o anı kodlanmış durumdadır. Senin adına kolektifin en büyük hayrına ben niyet aldım. Tılsım altılısın. Merhaba, hoş geldin. Tılsım şövalyesi. Tılsım onlusu destede sanki başka kartlar, desteler yokmuşçasına asılan adam ve ölüm kartı geldi. Evet. Şimdi şurada, şu noktada söyleyebilirim ki kişinin tılsım kartlarının yoğunluğundan dolayı maddi olarak bazı problemleri gündeminde tuttuğunu söyleyebilirim. Bazı problemler yaşadığını söyleyebilirim. Aranızda bir soğukluk durumu olabilir. Aranızda bir küskünlük durumu olmuş olabilir. Kişi bazı şeyleri yanlış anlamış olabilir. Veyahut da bazı şeylerden dolayı kararlı bir şekilde ileriye doğru adım atmak istemiş olabilir. Fakat bitiş ve dönüşüm kartı olan bu ölüm kartında anlıyoruz ki yeni bir şans, yeni bir yaşama kapı açıyor olabilir. Yani şöyle bir şey var. Eski düşünceleri, eski kalıpları hemen asılan adamdan sonra bir düşünceler netlik kazanıyor diyebilirim. Farkındaysan yukarıda farklı deste, aşağıda da büyük arkanadan gelen büyük kartlar. Yani bu duygular net duygular. Yukarıdaki duygular değişebilir.
Gündem değişebilir, yaşam tarzı değişebilir. Ama ve lakin aşağıdaki kartların büyüklüğünden dolayı şunu söyleyebilirim. Net duygular. Geldiği geleceği noktalar bu şekilde diyebilirim. Şimdi bakalım tılsım altılısıyla. Bu kişi dışarıdan bakıldığı zaman kendi iç dünyasında kendisini başkasına adamış, insanlara adamış, şu an lay lay lon bir zaman geçirmeye çalışan bir karakter diyebilirim. Öyle ki cömert, yardımsever bir kişi ama huzur bulmayla alakalı kendi takıntıları olan bir kişi diyebilirim. Aynı zamanda seni ihmal ettiğini söyleyebilirim. Yani sevgi mi, merhamet mi? Bunların arasında çok fazla gitgeller yaşayan bir karakter diyebilirim. İlişkide denge sağlanması. Demek ki ilişkinin ihtiyacı olan noktalardan bir tanesi ve dedik ya Koç burcu, hırslı, kendine güvenen bir karakter, öfke patlamaları yaşayan bir kişi, tutku ve cinselliği çok üst notalarda yaşayan bir karakter. Yönetimi sadece kendinde olsun isteyen, üstünlük isteği çok baskın bir karakter. Senden bir beklentisi olabilir ama ve lakin durum şu. Nedamet kartında şunu görüyoruz. Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması içerisinde. Geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma enerjisini taşıyor. Miftah kartında çözüm senin elinde, bir konuya açıklık getirilecek. Aynı zamanda diğer bir versiyonlara göre de bir anahtar gibi olduğu için mülk sahibi de olunabilir diyor. İlişkinin seviye atlayacağını da gösterir bu kart aynı zamanda. Şimdi beklentisi olduğu çok aşikar. Bu ilişkide şu an hem senden hem de kendisinden dolayı bir kafa karışıklığı yaşadığını söyleyebilirim. Neden? İlişkide bir denge yoktu. Farkındaysan enerji kartlarında şöyle bir durum vardı. Zorbalık ve sana karşı olan duyguları nasıl yönetebileceğini çok fazla bilmeyen bir karakter. Tamam, ilk zamanlarda gayretli olduğunu söyleyebiliriz ama şartları zorladıktan sonra gayretli belki de olmadı. O yüzden dolayı da ilişkide dengeyi belki de sağlayamadı. Dışarıdan bakıldığında kendine yeten, başarılarını kendi emeğiyle kazanmış, hayatta böyle güçlü durmaya başarmış biri gibi görünüyor olabilir. Koç burcu olduğundan dolayı söylüyorum bunu. Ama etrafındaki insanlar ona böyle sevgi, merhamet duygusu, yaşam standartlarının böyle kaliteli bir şekilde olduğundan dolayı insanlar ona hayranlık duyuyor da olabilir. Ama kalbinin derinliklerinde sahip olduğu bu maddi durum dışarıdan görünen huzurla pek böyle dengeli olmadığını söyleyebilirim. Yani seninle alakalı bir özlem duygusu neden dolayı var? Şundan dolayı söylüyorum. Nedamet kartı geldi. Bu da pişmanlık, üzüntü, mahcubiyet. Geçmişteki bir davranışın veya eylemden pişman olma. Aranızda belki bir ağır bir konuşma geçti ya da kendi yaptığı bir eee, davranış, bir söz, bir böyle yanlış anlaşılmayla alakalı belki içinde yaşadığı bu pişmanlıktan dolayı senin bir adım atmanı bekliyor olabilir. Kendinin düzeltmesiyle alakalı miftah kartının geldiğinde şunu düşünebiliriz. Yani dışarıdan evet kendisini çok güzel anlatıyor, gösteriyor, çok güçlü bir şekilde olduğunu anlatıyor olabilir ama çözüm onun elinde olduğundan dolayı şu an sana karşı bir beklentisinin olması birazcık hava cıva durumu olabilir. Bakıyorum aslında tatmin olmadığı sevgi ve paylaşım eksikliğinde birazcık sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim. Birazcık gösteriş seviyor olabilir. Tutku durumu birazcık baskın diyebilirim. İçsel bir sorgulama sürecinde olabilir. Etrafında yani her şey var ama iç dünyasında böyle bir boşluk hissediyor olabilir. Yani aranızda bir soğukluk oluştuktan sonra, seni kaybettikten sonra hayatında bir denge kurmaya çalışmış olabilir.
senin boşluğunu doldurmaya çalışmış olabilir ama hayatında kimseyle paylaşmadığı derin bir duygusal bağı hatırlıyor bence. Evet, kendi ayakları üzerinde durabiliyor, maddi manevi anlamda güçlü görünüyor. Ancak kalbinin en derin köşelerinde yalnızlık onu sıkıştırıyor diyebilirim tatlım. Aynı zamanda böyle kendi hayatını sorgularken de ben nerede hata yaptım durumu. Çünkü risk almayı tam olarak burcun elementinin de işte ateş elementinin de böyle hesaplama durumu var ya, stratejik durumlar. Ancak böyle bir araya bir soğukluk girdiği zaman bunun hesaplama kitaplanmasını yapıyor olabilir. Ben nerede hata yaptım acaba? Ben nerede bir boşluk yaptım, hata yaptım da ondan sonra ilişki buraya geldi diye düşünüyor olabilir. Çünkü ilişkinizi yeterince sahiplenmemiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şu anda bu farkındalık işte şu beklenti durumu biraz kendiyle de alakalı olabilir. Yani bir yandan onu böyle ben aslında bu ilişkiye sahip çıktım, merhametli taraftım vesaire gibi durumlar gibi böyle böbürlenmesine sebep olsa da içsel bir pişmanlıkla kendisini bu nedamet kartıyla böyle bir yüzleştirme yaşattığını söyleyebilirim. Yani içinde böyle kopan fırtınalar var. Ama bu ruh hali içsel yalnızlığına rağmen dış dünyada çok güçlü görünme çabasını da temsil ediyor olabilir yani. Yani dışarıdan bu şekilde olabilir. Yani insanların nasıl diyeyim, onu iyi görmesini, işte otoriter görmesini, yani kendisini güçlü görmeleri için çabaladığını söyleyebilirim. O bundan besleniyordur yani. Ama bu eksikliği tamamlayabilir mi, tamamlayamaz mı? Hep böyle bir iç dünyasında bir düşünce halinde. Peki bunu ifade etmeye cesareti olur mu? İşte asıl soru burada. Beklenti durumu da biraz senden bir hamle bekliyor olmasını söyleyebilirim. Birazcık senden bir hamle beklentisi var diyebilirim hayatım. Yani karşı tarafın kendi iç dünyasında yaşadığı o duygu durumu e, konuşulmadıkça hiçbir kıymeti yok, biliyorsun yani. Şu anda yani seni özlüyor mu? Ne duygu durumunda baktığın zaman yani nostaljik bir durum var. Böyle sorumluluk, karar alma aşaması, yani aslına baktığın zaman bu ilişkiye sahip çıkan bir tarafmış gibi gözükse de kendi iş dünyasında tek bir atımlık barutum var. Ama seninle tartışmaya girersem seni de harcar geçirim enerjisi çok fazla var. Seninle mutlu ama diyor ki yani sen sadece benim için kıymetlisin. Aynı değeri bana vermeni istiyorum diyor. Yani ben kimsede böyle bir şey yaşamadım. Aynı duyguları da seninle birlikte yaşamak istiyorum diyor. Yani benzer bir enerjiye sahip aslında şu ikiz alev ve tılsım şövalyesi. Düşündüğün kişiyle aynı frekansa sahipsin. İki kutsal ruhun ilahi birleşmesi. Aynı zamanda isteği bir kavuşmak ve iletişim kurmak istiyor. İkizler Burcu uyumlu olmak istiyor. Birazcık daha esnek olabilir miyim? Evet, olabilirim. Çünkü hızlı karar değiştirebilecek bir durumda. Şu an özlemin çok ağır bastığı bir durum yaşanıyor diyebilirim. Ve isteği ne biliyor musun? Mutluluk. Mutluluk kartı, yani güzel zamanlar, huzurlu dönemler vardı. Peki ne oldu? Sorumluluklar ağır bastı. Yani birlikte geçirdiğiniz anıları sık sık düşünüyor. Kalbinde böyle o saf böyle karşılıksız sevgi duygusunu yeniden yaşar gibi. Geçmişte mutluluğu, o zamanki böyle bağın temizliğini özleyen birisi var yani karşımızda. O mutluluk kartı birazcık bunu söylüyor. Böyle güzel günler yeniden yaşanır mı? Hep böyle bunun hayalini kuruyor. Çünkü bakar mısın, hem ikiz alev hem de kavuşma isteği. Yani şöyle şu an aranızda yaşadığınız küçük ama böyle anlamlı anılar varsa sürekli onları zihninde canlandırıyor olabilir. E, Sorumluluk artışı. Aynı zamanda ilişki birazcık bir tık yukarıya çıktığı zaman bazen taraflarda olabiliyor. Bambaşka biri olabiliyorlar.
O yüzden böyle ilişkiyi daha temiz, daha saf böyle hissedildiği dönemi hayal kurmak kişiye e, daha huzur verici ve daha sorumluluk aldırtmayan bir dönem diyebilirim. Ama işte bu anıları hatırlamak kişiye pişmanlık da getiriyor olabilir yani. Neden o zamanki sevgiyi, o sıcaklığı koruyamadım durumu işte. Sorumluluk artışı baskın geldiği zaman işte bunu da düşündürtüyor olabilir karşı tarafa. Yani hem geçmiş kaybedilmiş, hem göz ardı edilmiş, hem de yeniden arzulama durumu var. Yani iletişim durumu, İkizler Burcu'nun hava elementi, aynı zamanda sadece ikizler değil, terazi, kova, ikizler. Yani bu iletişimlere, ilişkilere çok önem veren ama aynı zamanda da sık karar değiştiren bir karakter de olabilir aynı zamanda. Ama sana bakış açısı yine ikiz alev gibi bir olmak, aynı frekansta olmak. Bence geçmişteki o mutlu günlere, mutlu anılara dönmek istiyor ama bunun mümkün olup olmadığını içsel çatışma yaşadığından dolayı tam kestiremiyor diyebilirim. Bu özlem böyle seni kaybetmiş olmanın derin etkisi altında olduğunu da gösterir aynı zamanda. Ama seni düşünürken yalnızca böyle geçmişteki değil, zihninde de fazlalaştırdığı o ekstradan düşüncelerle böyle kendini de aslında mutlu hissediyor yani. Zihninde hep böyle dolu dolu yaşadığı özlemsel durumlar var. Yani bu özlem yüzeysel bir duygu değil aslına bakarsan. Seni hatırladıkça böyle geçmişteki mutluluğu ve saflığı özlüyor net. Ama bakalım bu cesareti seninle yeniden bağ kurmaya olan isteğiyle şekillendirebilecek mi diye bakıyorum. Çünkü asılan adam var. Yani şu anki mevcut durumu bitirip tekrardan ilerleyebilecek mi? Birazcık da ona bakıyorum. Çünkü kendi yarattığı bir boşluk durumu var. Bu boşluk durumu da işte Tılsım Şövalyesi beni birazcık düşündürtüyor açıkçası. Yani seninle mutluyum, benim için çok kıymetlisin. Aynı değerlere sahibiz yani. Sen de benim için onu o hissiyatı taşı, o hissiyatı yaşa. Ama seninle her türlü de savaşabilirim diye böyle bir böbürlenme enerjisi de iç dünyasında barındırıyor diyebilirim hayatım. Şimdi tılsım onlusunu şöyle dışarıdan baktığım zaman başarılı, mutlu bir aile tablosu, aileye düşkün, aileyle bir arada yaşayan ya da aile büyüğüyle aynı evi paylaşan bir karakter var karşımızda diyebilirim. Aynı zamanda seninle de aile huzuru yaşayan, seninle tamamlanan bir karakter enerjisi de var diyebilirim. Şimdi gelelim diğer duygu kartlarına bakalım. Yani şu an ne yaşıyor? Mantık ve duygular arasında kalmak, mücadele etmek yine Koç burcunun etkilerinden. Yokluğunda yine feza ve boşlukta hissetme enerjisi, kıskançlık ve geçmişinizdir. Ne kadar birbirleriyle benzer enerjilere sahip kartlar, birbirlerini tamamlayan kartlar. Kıskançlık aynı zamanda sevdiğin kişinin seni çok kıskandığını gösterir. Ve bakar mısın? Bu kıskançlık yüzünden de aranızda demek ki bir çatışma yaşanmış olabilir. Yani belki de sana belli etmemişse de bile iç dünyasında ya da dış dünyada bazı şeyler yolundaymış gibi gözükse de işte aslında içeride bunların bir problem olduğunu söyleyebilirim. Yani denge ve aidiyet durumları var ya, onların hallolmamasından mütevellit feza ve boşluk hissetme, ilişkiye bundan dolayı da sahip çıkmama enerjisi oluşmuş diyebilirim. Geçmişe takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugün de etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar duygu durumu kartı geldiği zaman da işte bazı şeylerin eksik olduğunu söyleyebilirim. Bu ne? İçsel huzur. İşte rayına oturmayan şeyler burada kopup gidiyor demek ki. Yani bir gülümsediğin zaman hayat güzelleşmiyorsa işte o zaman anlarız mantık ve duygular arasında kalmak. Bu da neyi oluşturuyor? Kıskançlığı oluşturuyor. Çünkü aile içerisinde böyle
geniş bir perspektif yaşamamış olabilir. Kendi aile yapısı belki de kültür farklılığı yaşamış olabilir. Gülümseyip geçebileceği yerlerde mevcut durumu daha da farklı bir bakış açısıyla zorlaştırmış bir karakter olabilir. Mücadeleyi çok fazla veren, belki de kendi iç dünyasında mücadele yaşayan bir karakter olabilir karşısında. Ha, bunun bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilir miyim? Bence söyleyebilirim. Çünkü gerçekten mutlu muyum? Beni ne tamamlar diye düşündüğünü söyleyebilirim. Çünkü mantık ve duygular kartı, geçmişin izleri kartı geldiği zaman sürekli git geller yaşadığını söyleyebilirim. Ve suçu belki de senin üzerine atarak tartışmalar yaşayan bir karakter de olduğunu söyleyebilirim. Çünkü öncülük çok fazla ve kendisinin, yani Koç burcunun enerjisi budur. Kendisinin haklı olduğunu söyler ve savunma mekanizmasında da anlaşılamama. Beni yanlış anlıyorsun. Sen, yani her şeyi kendisinin bildiğini zannederek, savunarak buna karşı kendisi bir mücadele içerisinde olduğunu görür. Ha, istikrarlı olarak böyle bazı sevgi durumu iç dünyasında barındırır mı bu kişi? İşte içten içe o boşluğu yaşar. Yani ben mücadelemi verdim zanneder ama iç dünyasında vermediğinden dolayı o mücadeleyi bir boşluk içerisinde hisseder. Yani duygusal çatışmayı çok fazla yaşar. Mantık ve duygusal arasında, duygular arasında kalmak onu çok fazla yorar ve bu da içsel dünyasında böyle özlemle alakalı verdiği o derin duygular onu çok down durumuna getiriyor olabilir. Yani o kadar güçlüdür. Ama şimdi bu bağın, bu aranızdaki sevgi bağının eksikliği hayatında hiçbir şeyle doldurulamayacağını anladığı noktada işte feza ve boşlukta hissetme. Çünkü neden? Belki sen onun ailesiydin. Belki de evlenmek istediği insandın. Ama şartlar ve mevcut durumlar öyle noktalara getirmiştir ki sizi, bundan dolayı da böyle travmatik durumlar yaşamış olabilirsiniz. Ama kıskançlık kartına geri döndüğümde hayatı zehir eder. Yani uyum sağlamaya çalışılsa da bu kişiye içsel huzur, karşı tarafın içsel huzuru bulamamasından mütevellit bu ilişkide sürekli böyle patlak veren noktalar sürekli olur. Yola devam edemezsin. Yani seni özler, seni sever vesaire ama bunları ifade etmekte, duygu aktarımı yaşamakta da böyle bir sıkıntılar yaşadığından dolayı da kendi iç dünyasında hep bir problem yaşar. İşleri yoluna koyuyor gibi gözükür ama bence eee, çok fazla emek veremediğini söyleyebilirim. Neden? Bilinçli ya da bilinçsizce zarar vermek. Karmaşa, farkındaysan. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde belki manipüle etmek, belki de zarar vermek, belki de psikolojik olarak bir baskın, üstünlük durumu diyebilirim. Yani neyle baş etmeye çalışıyor bu karakter? Şu an temel olarak içsel duygu durumuna baktığımız zaman bir ay kartı geldi. Ay kartı her zaman bir kafa karışıklığını, dikkat edilmesi gereken noktaları bize bariz bir şekilde ifade eder. İçsel karmaşa yaşadığını söyleyebilir. Bazen korkular vardır, bazen gerçekçi olmayan durumlarla yüzleşebilecekle alakalı bir ikazlar vardır. Ya da yanlış bilinen doğruların çok daha böyle yüzümüze çarpılacağı, maskelerin düşeceği, bir yüzleşmelerin de belki yaşanılacağı duygu durumları olabilir diyebilir. Yani belki böyle geçmişte bir üzüntü yaşanmıştır. Onlarla yüzleşilmesi gerekiyordur. Şimdi kendi içsel dünyada konuşamıyorum da ilişkiye inancın azalması kartı geldi. Kehanet kartında bakar mısın? Ve akabinde de çözüm yolları. Neden çözüm yolları arıyor? Sevgili Terazi burcu adalet, dengeyi bulmaya çalışıyor. Akabinde anlıyoruz ki tutku ve ihtiras çok baskın geliyor.
özlem duygu durumu çok baskın geliyor. Düşünce içerisinde kalıyor. Sürekli bu yüzleşme olacak mı? Kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları, üzüntüler. Yani bu travmaların ağır basması ve bunlarla baş etmeye çalışması hep onu böyle içinde böyle duygusal bir fırtına yaşadığını söylettirebilir bize yani. Duygusal bir boşluk var. Aynı zamanda seninle yüzleştiği zaman da ilişkide kırıcı sözler, kavgalar ve fikir ayrılıkları çok fazla yaşandığını söyleyebilirim. Yani seni özlerken bunu sana tam ifade edecekken ama bambaşka bir şey söylüyor da olabilir. Yani olaylar, tartışmalar öyle bir raddeye geliyordur ki yani özleyeceğini söyleyeceği yerde bambaşka bir şey söylüyordur. Birbirinizden uzaklaşıyorsunuzdur. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı gerçekleri kabul etmesi gerektiğinin farkında değil. Çözüm yolları arıyor olabilir. Çünkü neden? İlişkiye inancı azalmak. Bu birazcık düşündürüyor. Yani seninle yaşadığı bu duygusal bağ onun için düşündüğünden çok daha anlamlı anladığım kadarıyla. Bu bağı kaybetmenin verdiği üzüntüyle, kendi hatalarıyla, seni kaybetmenin sorumluluğuyla yüzleşmek zorunda olduğu içinde kalabilir. Ve bundan dolayı da böyle nasıl diyeyim yani kendi kendisiyle yüzleşmek. Şimdi düşünme kartı bana birazcık şey yapıyor. Bir durumu incelemek, titiz davranmak. Yani içsel olarak neyi hatırlıyor? Seni özlediğini hatırlıyor. Seninle ama yüzleşmesi gerektiğini söylüyor. Yani bir mesaj yazıyor ama göndermeye cesaret edemiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla özlem duygusu var. Tutku, ihtiras duygu durumu var. Çözüm yolları arıyor. Gelmeyle, adım atmayla alakalı. Fakat bazı şeyler işte bu ilişki inancının azalması neyden dolayı bir ay kartı geldiğinden dolayı diyoruz yani bir çaresizlik yaşıyor ya da bir yüzleşme olacak demek ki aranızda tekrardan bir araya gelmeniz için. Bir ders alır mı? Bence alır çünkü tutku ihtiras bir özlemi doğurur tekrardan. Yani bir geleceği paylaşmak istiyorsa önce kendi korkularıyla, kendi pişmanlıklarıyla, geçmişte seni inciten yönleriyle belki de yüzleşmesi gerekiyor. Bu ilişkiye inancı azalması belki sensin. O yüzden dolayı da belki arada bir uçurum oluştu. Yani senin onun için ne kadar değerli olduğunu anlamasını sağlamak için işte bu çözüm yolları, bunlarla uğraşması gerekiyor. Çünkü düşünüyor. Cesaretine ve geçmişinle yüzleşme onun kapasitesine bağlı diyebilirim. Net bir şekilde. Ama yanlış anlaşılmalar, yanlış anlamalar ya da yanlış değerlendirmeler var bu ilişkide diyebilirim hayatım. Şimdi beşinci destemize gelelim. Ruhsal duygu durumunda içsel dünyasına baktık. Böyle bir karmaşa içerisinde kendisiyle bir handikap durumda. Olur mu, olmaz mı? Yani bir durup düşünmenin, sabrın emeklerini alır mı? Asılan adamda biraz bunu alıyoruz. Biraz asılan adamda nedir? Bir böyle bir kan beynime bir gitsin. Bir durup bir düşüneyim. Ruhsal olarak kendini böyle biraz daha olaylara yönlendirmek, bir bakış açısı değiştirmek yani artık farklı bakması gerektiğinin uyarısını alıyor aslında aynı zamanda bu kişi. Yani demek ki bazı şeyleri gözden kaçırıyor. Yani farkındalık ve fedakarlık yapması gerekiyor. Ah keyfi yerindeymiş gibi gözükebilir. Yani zaman geçiriyor diyebiliriz ama gerçekçi olmayan düşüncelerle korkularını yenmek için demek ki yüzleşeceği bazı durumlar var. Ve bunlar içinde genelde işte bu asılan adamın bir esprisi vardır ya bunu gören hemen tarot yorumcuları şey der hemen olayı askıya almak. Aslında burada bir emek var. Aslında karşı taraf diyor ki yani gözden kaçırdığım nokta ne? Bastırılmadan, duygularımı böyle bastırmadan neyi açığa çıkartamıyorum? Neyi kaçırıyorum? Aslında bir farklı bir bakış açısına giren bir karakter var burada. Biraz daha derin bakmak gerekiyor. Anlatabilirim. Yani bunun üzerine çok daha fazla yorum yapabiliriz tabii ki de. Manevi olarak bir kere çok büyük bir etkileşim içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Manevi dünyadan
ruhani dünyaya, fiziki dünyaya gelmesi bu kişinin biraz zor olabiliyor. Şimdi duygu kartlarına bakalım. Sıkı çalışmak zorunda olduğunu biliyor. Peki kim bu? Başak Burcu. Başak Burcu'nun haricinde toprak elementinde Oğlak, Boğa ve Başak Burcu var. Yani böyle biraz daha yardımcı olmaya çalışıyor. Biraz daha sabırlı, sakinlik enerjisini çalıştırmak istiyor. Ama bu kişi çok adil olmaya çalışıyor. Detaycı bir karakter. O yüzden her yönüyle düşünmesi, her yönüyle bu ilişkinin detaylarını bilerek yaklaşmak ona çok daha kolay gelecektir. Çok daha iyi olacak. Ama şöyle bir kart geldi. Arada bir küskünlük var. Yani bu küskünlük dağını nasıl aşacak? Bakış açısını değiştirerek aşacak tabii ki de. Sıkı çalışması gerekiyor ama kafa karışıklığı yaşıyor. Neden? İşte yine bir kıskançlık kartı. Belki arada yaş farkı var. Belki arada kültür farkı var. Belki arada şehir farklılıkları var. Kafa karışıklığı belki de bu yüzden devreye giriyor. İnanç işte burada devreye giriyor. Etik değerlere düşkünlük, kültürel farklılık, az önce bahsettim ya, din mezhep ayrılıkları, aşırı kuralcı bir insan olmak, bu durumlar ilişkiyi etkiliyor diye bir mesaj var. Yani bazı görüş ayrılıklarınız olabilir. İşte yine asılan adamın etkisi de budur. Yani bu ilişkide dengeyi, uyum sağlayabilmesi için bakış açısını değiştirmesi gerektiğinin farkına varıyor aslında. Ama yavaş yavaş bu idraka geliyor. O da nedir? Bazı şeylerin yani özlemin onu nasıl şekillendireceğiyle alakalı. Kimisi vardır, ben bu duyguyu hiç sevmedim der ve basar gider. Hemen 2 gün sonra birisiyle birlikte olur. Unutur gider bile. Kimisi oturup durup düşünür ve kendi hatalarını anlamaya çalışır. Acaba ben nerede ne yaptım? Karşı taraf ne yaşadı? Kimisi de strateji belirler. Ben şöyle yapayım, bana şöyle bir geri dönüş yapsın. Ben şöyle bir paylaşım yapayım, o da bunu görsün, kıskansın. Anlatabiliyor muyum? Çok farklı böyle karakterler var. Ama daha fazlasını böyle yapmalı mıyım? Yoksa böyle her şey zaten bitmiş mi? Böyle ikilemini de yaşıyor olabilir. Çünkü neden? Hem kafa karışıklığı hem de kıskançlık kartı geldiği zaman bana bu duyguları düşündürtüyor. Akabinde sıkı çalışma. Yani bazı şeyleri rayında götürebilmek için biraz daha böyle bir farkındalık yaşadığını söyleyebilirim. Ancak böyle bu bekleyiş aynı zamanda bir cesaretsizlik mi, bir hareketsizlik mi onu tam yönlendiremiyorum, onu tam algılayamıyorum ama bu süreç onu ileriye doğru adım atmaktan alıkoyuyor olabilir. Çünkü arada bir küskünlük var. Onu baltalayan nokta bu. Bu küskünlüğü nasıl aşacak? Kendi iç dünyasında yaşadığı duygu durumu da bu. Yani seni özlerken eğer bir şansım daha olsaydı böyle bu sefer bazı şeyleri daha farklı yapardım diye içten içeri düşünüyor olabilir. Yani yeniden bir şeyleri inşa etme fikri içerisinde olabilir diyebilirim. Harekete geçip geçmemesi, onun bunu sorgulama sürecini nasıl tamamladığına bağlı aslında. Yani her zaman beklemek, her zaman duygu durumlarını askıya almak bazen ilişkileri iyi yönde ilerletmeyebilir. Çünkü en sonunda bakar mısın inanç kartı geldiği için şu an bu sorgulamayı yapıyorum. Etik değerlere düşkünlük, tamam kültürel farklılıklar olabilir, din mezhep ayrılıkları olabilir, aşırı kuralcı bir insan olabilir. Yani çok titizdir, temizlik hastalığı vardır, işte dışarıdan yemek yemiyordur, her şey dokunuyordur, sen çantanda işte ne bileyim mide ilacı taşıyorsundur, işte ya da arabanın torpidosunda karbonat taşıyorsundur falan böyle yani sen bir ilişki için bir çaba sarf ediyorsundur ama karşı taraf diyordur ki yani aşırı kuralcı, kültürel farklılıklar yani sürekli kendisine almaya amaç edinen bir karakterse hiç uğraşmaya değmez. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ilişkiye dair net bir anlayış olmayabilir yani bu karakterde. Onlara hep dikkat etmek gerekir. Şimdi işte ölüm kartı geldiğinde içsel bir mesaj var burada diyebilirim.
Yani kendi içine çekildiği, hayata karşı böyle bir durgunluk yaşadığını söyleyebilirim ama aynı zamanda bir bitiş yeni bir başlangıçtır. Üzüntüler yaşaması belki de ihtimaldir. Ama bunların hepsi biter, iyi günler, güzel günler gelir ve başlar. Yani bir yeni yaşama, kapı açma, bu ilişkinin tekrar bir evrilme durumunun bir ödül gibi memnuniyet veren bir durumu var diyebilirim. Çünkü duygusal olarak bir kabuk örmüşse bu kişi, bu kabuğu işte bu kartla atacağıyla alakalı bir mesaj var. Özlediğinin farkında, sen de özlemişsin. Bu özlem ona hareket enerjisi kazandıracak diyebilirim. Çünkü duygusal durağanlık işte bu ölüm kartıyla biraz daha farklı bir duygu durumuna evrileceğini söyleyebilirim. Duygularına bakalım. Evet, demek ki biraz keyifsel bir duruma geçiyor bu ilişki. Diyor ki bu aşkı gizle, kem gözlerden korun. Herkese anlatma. Herkes bu ilişkiye şahitlik yapmasın. Duygu durumunda bunlar var. Sorumluluk artışı hiç bitmiyor farkındaysan. Hep sürekli bir sorumluluk artışı var. Sana gelmesini engelleyen belki sorumluluk artışı var. Buna keza Oğlak Boğa Başak Burcu içerisinde şu anki enerjide bir Oğlak enerjisi var. Sorumluluklar, çalışması gereken durum, özverili olması gereken durum diyebilirim. Ama ne? Yine sabır eden bir taraf, sakinlik enerjisini çok fazla çalıştıran bir taraf var karşımızda diyebilirim hayatım. Peki hatıralar ve geçmişe özlem, Ayyar kartım. Güven problemi yaşıyor bu kişi. Bu da geçmişiyle alakalı bir travma diyebilirim. Ama bu kişiye tatlı dilli yaklaşırsan, hayatındaki yaşadıkları durumlara kayıtsız kalmazsan, sağlıklı sevecen bir tutum sergilersen, bu özlem duygusuyla ne yapacağını, nasıl başa çıkacağını kendisi yavaş yavaş nasıl diyeyim rayına oturtturabilir. Çünkü hatıralar ve geçmişe özlem. Peki mucrimiyet kartında şöyle bir durum var. Bu kişinin kendi iç dünyası belki de travmatik durumlar yaşadığı, travmatikten ziyade tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık. Aranızda yaşadığınız duygusal olarak durağanlığa geçen bu durum adeta böyle bazı şeyleri hissetmekle hissetmemek arasında kalmış bir durumda diyebilirim. İşte kendine kızma, suçluluk hissetme. Yani sen çok emek veriyorsundur. En nihayetinde kendisinin bir emek vermediğini ve bu ilişkinin belki de bir yere gitmediğinin sonunda farkına vardığını söyleyebilirim. Ama yeniliğe açık olması hatıralar ve geçmişe özlemle biraz daha böyle kendini güncelleyebileceğini söyleyebilirim. Çünkü sorumluluk artışı son hanede geldi. İçten içe böyle kendisini daha ilerletebilecek diyebilirim. Yani bir enerji içerisine girecek ki kendisini daha parlatacak diyebilirim. Ha, geçmişte verdiği böyle kararların pişmanlığını böyle ondan dolayı o işte bu mucrimiyet kartı ondan dolayı geliyor olabilir. Geçmişte verdiği kararların pişmanlığı seni kaybetmiş olmanın böyle yarattığı bir duygusal yük onun içinde böyle farklı bir enerji yaşatmış durumda olabilir. Artık sorumluluk alabilecek mi? Bence alabilir. Çünkü iki karşı tarafta böyle iki tarafta kendisine güven vermeyen duygu durumları içerisindeyse bunlar aslında görmezden gelinemez. Bunlar biraz yavaş yavaş kendi iç dünyalarında yaşadıklarını eledikleri zaman sorumluluk artışlarını daha böyle farkında olarak duygusal karmaşalarını da böyle sakinleştirdiklerinde hatıralar ve geçmişe özlemle bu ilişkiyi farklı bir boyuta getirebilirler. Yani seni tekrar hayatına almayı düşünürse sen düşünür müsün? Çünkü bu aşkı gizle kem gözlerden koruyun mesajı var. Demek ki artık daha farklı bir bakış açısında yaşayacaksınız. Bazı yükleri hafifleteceksiniz. Bazı yolları tercih etmeyeceksiniz belki de. Daha gizli saklı görüşeceksiniz. Çünkü ölüm kartı bu. Artık eskiyi terk etmen gerekiyor. Demek ki bu ilişkiye eğer gönül veriyorsan eskide yaptıklarını artık yapmayacaksın. Motivasyon kaynağı bu.
harekete geçmek istiyorsan şu özlem sana yenilenme, kabuk değiştirme durumunu yaşatacak diyebilirim aynı zamanda. Böyle bir durum var. Bu kişinin gerçekten özlem duygusu çok fazla. Harekete dökecek cesaretini henüz bulabilmiş değil açıkçası. Ama kendine böyle bir fırsat tanır. Geçmişin duygusal yüklerinden de böyle sıyrılırsa belki seninle alakalı tekrar hayatına tekrar bir anlam katmak, enerji katmak, böyle hani bunlar için böyle bir kabullenme sürecinde olacağını söyleyebilirim bu yeniden doğuş kartıyla beraber. Onun duygusal olarak büyümesi gerekiyor. Seni hayatına nasıl dahil edeceğini anlaması için bir fırsat diyebilirim. Ama ve lakin anladığımız bazı şeyler yanlış anlaşılmış diyebilirim. Kendini güncellemesi gerekiyor diyebilirim. Akabinde ondan sonra işte bitiş ve yeniden doğuş kartı bize bunu simgeliyor diyebilirim. Farkındaysan duygu durumu o kadar çok net bir şekilde açıklama yaptı ki bize kendi iç dünyasında neden şu an bize anlatıyor ki böyle bir karakter olmuş. Bilinçli ya da bilinçsiz zarar veren bir karakter oldu. Kibirli ve haşin bencil bir karakter oldu. Zorlamak veya zorbalık yapma enerjisinde olduğunu bize kartlar böyle bir açıklama ile yaptı. Yani diyorum ya, yani bir kehanet değildir tarot. Tarot bilinçaltı okumasıdır. Olayları daha iyi anlamamız için kullanılan bir bakım türüdür. O yüzden kendi iç dünyanıza kapanmaktansa, yani izleyebildiğiniz, değerli gördüğünüz işte tarot kartları yorumcularını izleyebildiğiniz kadar izleyin. Çünkü alacağınız bir anekdot, alacağınız bir mesaj bazen hayatınızı değiştirebilir. Evet canlar, benden bu kadar. Neredeyse bir saatlik çok derin, detaylı bir ilişki analizi yaptık. Farkındaysanız uzun bir kitap, roman gibi oldu. Kitap gibi, roman gibi oldu. Gerçekten emek varsa ilişkide güzeldir. Huzurluysan o ilişki güzeldir. Ama sürekli mücadele veriyorsan çok zordur. O yüzden mutlu olduğunuz yerde olun. Zorluklar, kolaylıklar, bunların ayrımını yapamıyorsanız orası size ait değildir ya da siz oraya ait değilsinizdir hayatım. Özlem duygusu sevgiyle oluşur ve kalp kırmaz. Buna dikkat edin. Sizin ne kadar değerli olduğunuzu ona gösterin. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bilmiyorsun insan olmayı, bilmiyorsun.